Rehberimiz bizi şimdi yeni bıraktı. Yürüyüş başlangıç noktamıza geldik. Ben de buradan devam edeceğim şimdi. 3 saat falan sürecekmiş. Yani 7 kilometre gibi. Haftaya burada karnaval varmış. Haberim yok. Neyse ki bir haftalığına buradayım. Funchal'de düzenleniliyormuş karnaval. Ben yarın Porto de Cruz'a gideceğim. Daha küçük bir kasaba. 2 gündür şimdi ikinci günüm Funchal'da. Bu Madeira'nın en büyük kasabası. Yani kasaba, şehir gibi bir yer. Her şey var. Birazdan göstereceğim size de döndüğümde. Sonra işte Porto de Cruz'a geçeceğim. Hava çok güzel. Yani Şubat'ta bile buradaki hava durumu 20 derece. Arada yağmur yağıyormuş. Ama onun dışında hep öyle. Yani en soğuk olduğu zaman 15 dereceymiş. Onun dışında bütün yıl boyunca işte 20 derece falan oluyormuş Madeira adası. Bana demin rehber bayağı Türkiye'yi gezdiğini anlattı. Türkiye'de çoğu şehirlere falan gitmiş. İzmir, Eskişehir, Ankara, Kapadokya, Pamukkale, Kaş, Antalya, her yeri gezmiş adam. Kuşadası falan. Hatta Türkçeyi çok sevdiğini, Türk insanları çok sevdiğini anlattı bana. Ve orada arkadaşları yaşadığını falan. İşte tekrar gideceğini, en son Kasım'da gitmiş. Keyifli. Şunlara bakın ya. Yerim sizi. They are babies. They want us to leave, I think. Yeah. Beautiful. Ay bu ne meyvesi acaba? Adını unuttum. Neymiş bu? Do you know what this is? Yeni dünya mı? Ne bu? Do you have a YouTube channel? Yeah. Yeah. What's your name? Tek bilet. I can write it down if you Yeah. Loquats. Loquats. What is that? Look what? How do you call that? Let's translate. Tipo? It's not Swedish, but I thought... Loquat. Yeni dünya. Aa, ya yeni dünyaymış. It's You recognize it? yeah, I know. And in Dutch is mispel. This fruit you have in Turkey a lot. Manzarası harika değil mi? Muhteşem. Do you mind to be in the video? No, I'm just like, I'm not gonna. It's okay for me. Videodan belli oluyor mu bilmiyorum ama burası çok yüksek. Ve yine yeni dünya meyve ağaçları her yerde varlar. Yani uçurum kenarı resmen. Ve yukarı tırmanıyoruz. Bu arada onları pek fazla göstermiyorum size çünkü sordum ve hani bir mahsur var mı diye sordum ama pek istemiyorlar. O yüzden onları videoya almıyorum. Ne güzel ya, iki kızıyla birlikte böyle yürüyüş yapıyor. Tatile çıkmışlar birkaç günlüğüne İsveç'ten. Yağmur yağdığı için dün yerler çamur. Hava ısındı. Ben soyunacağım herhalde yine. Kanalizasyon geçiyor burada. Patika yolları birazcık arada daralıyor ama gayet yürünülebilir. Burada çiçekler falan açmış bile. Bahar gelmiş gibi. Kuşlar cıvıldıyor. Bakın buralarda toprak kayması oluşmuş. Bazı yerlerde tehlikeli olabiliyor. O yüzden de öteki patika yolunu kapatmışlar. Normalde başka bir yoldan götürüyorlar ama belediye kapatmış Porto Areira'ya giden yolu. Toprak kayması oluştuğu için çok yağmur yağmasından oluşmuş bu. O yüzden başka bir yoldan gidiyoruz ama gayet yürünebilir bu yolda.
Dağlardan hep böyle doğal su akıyor. Yer yer. Evet. Arkamdan geliyor onlar da. Yalnız değilim. Ama arayı birazcık açmak istiyorum. Adanın doğu kısmına geldim şu an. Bakın manzara harika. Hava güneşli. Şahane. Wow. Çok güzel burası. Hava da bayağı ısındı. Wow, wow, wow. Şahane görünmüyor mu burası? Bakın burayı böyle çevirmişler kenarlarını. Bakalım mı oluyor? Bir toprak kayması oluşmuş. O yüzden dikkat etmek lazım. Belediye buraları çevirmiş insanlar düşmesin diye. Çok güzel böyle buraları çevirmeleri iş yapan insanlar için. Evet, şu an giden kızla yeni tanıştım. Yolda gelirken Hollandalı çıktı o da. O da buraya tek gelmiş. Bakın şu uçuruma. İnanamıyorum. Şuraya bakın. Çok tehlikeli, değil mi? Yalnız bombastikoş. Şöyle kendimi de çekeyim. Harika. Hava da bomba. 20 derece şu an. Onlar da arkadan geliyor. Kızın acelesi varmış. Tek başına gelmiş ve araba kiralamış. Ne cesaret. Vallahi ehliyetim var ama ben tek başıma araba kullanmayı sevmiyorum. Araba kullanmayı sevmiyorum, zaten ailem de bilir. Bana bisiklet verin. Yürüyeyim. İstediğim kadar yani. Yürümek, bisiklet sürmek benim için harika. Onun dışında araba sürmek belki ileride. Ama hiç öyle bir hevesim yok. Zaten Amsterdam'da araba sürülmüyor neredeyse. Bisiklet de her yere ulaşım. Yani daha kolay. Zaten park etmesi bir kere o kadar pahalı ki Amsterdam'da. Şimdi o arabayla tek geldiği için mecbur aynı yola, aynı yere tekrar geri dönmesi gerekiyor. Biz ama shuttle'la geldiğimiz için, yani taksiyle. Oh. Bakın. Oha, adam bayağı koşuyor ya burada. İnanılmaz. Good luck. Oh, be careful. Aa, koşuyor. Anasını. Biz taksiyle geldiğimiz için bizim için daha kolay. Yani geri dönmemize gerek yok. Bizi öteki taraftan gelip alacak adam. Buraya gelmeden önce bir kafede durduk. Kahve içtik. Bayağı da ucuzdu. 2,5 euro. Ben Hollanda'da bir kahve içmeye kalktım mı 5 euro veriyorsun. Yani uygun. Gerçi bu yüksek sezonlarda çok fiyatlar yükseliyormuş doğal olarak. Tabii Ağustos, Temmuz falan o aylarda buradaki fiyatlar daha pahalı oluyormuş. Uçurum her yer. Ben arkadan geliyor. Bu arada görüntümün boyutunu değiştirdim. Böyle herhalde daha iyi. Etrafta daha iyi görünüyor. O yüzden buna değiştim. Wide olan kısmı yaptım. Oh my god. Yeterim o halde. Birazcık ıslanacağım. Bura dedikleri kadar varmış ha.
Ya bu kadar güzel olur mu burası ya? Çok güzel. Şu an saat kaç? Bir bakalım. 10.40, 10.30, 11.30'da orada olmam lazım. Otobüs falan var ama işte günde 3 defa falan gidiyormuş. Bazı yerlere sadece arabayla gidebiliyorsunuz. O yüzden böyle taksi ayarlamanız gerekiyor. Yürüyüş yapmak istediğiniz yerlere gitmek istediğiniz zaman. Ve bu adada birçok böyle yürüme patika yolları varmış. Bu sadece onlardan birisi. Ve hatta Google Maps'te görünmeyen yollar bile varmış yani. Gizli yerler falan. Bana Louis öyle anlattı. Burada dikkat etmek gerekiyor. Bayağı uçurum yolu. Aşağısı deniz. Hangi yol? Doğası muhteşem Madeira'nın. Şimdi denizi arkada bıraktık. Dönüş noktasına az kaldı. 11.30'da buluşmamız gerekiyor. Yakaladım seni. Gitme. Gerçekten bahar gelmiş gibi hissediyorum şu an. Bakın aralar. Kelebekler, çiçekler açmış burada. Gördüğünüz gibi yukarıdan bayağı aşağı doğru indim. Dağlar yukarıda kaldı. Yukarıdan başlamamız güzel oldu. Çünkü yukarı tırmanmak hiç güzel bir şey değil. Böyle aşağı doğru daha hızlı ilerliyorsunuz. Şu an 3 saat oldu herhalde çıkalı yola. Yani toplamda 3-4 saat falan sürüyor bu yürüyüş. Ve ilk kasaba göründü. Sonunda. Burada köylüler yaşıyor. Tarlalar falan var. Ne ekip biçiyorlar acaba? Kabağa benziyor. Masal yeri gibi. Renkler, evler. Bakın yine yeni dünya ağacı, meyve ağacı. Bir tane aldım vallahi. Çok güzel tadı. Verin birkaç tane daha toplardım. Şimdi nereden geçeceğiz? Köpecik yolunu şaşırmış. Yeni dünya yok mu daha? Hala. Tatlış ya buradaki evreler. Hiç çarpık çırpık değil. Baksanıza. Çevre düzenlenmesi güzel. Ne yapmışlar? Bunlar Platon ağaçları bak. Buzları vermiş. Buz mu platano mu acaba? Şimdi biriyle yemek yapılıyor. Öteki de meyve. Bunu daha önce de videolarımda paylaşmıştım sizinle Kolombiya'da. Evin çatısı çökmüş. Evin tatlılığına bakın. Bantların içine saksı yapmışlar çiçek için. Aha yeni dünya. Aha buldum seni. Olmamış bunlar. Olmamış. Bayağı tropikal bir yer ya. Hani bunların burada olması Marokko'ya da daha yakın. Daha 2 dakika kalmış. Varmak üzereyim. Çok pis baktım. Ya geldik. Çok güzel geçti. Pek de fazla yorulmadım. Belki yarın çıkacak yorgunluğum. Şu eve bakın terk edilmiş.
Geri kalan evler ama böyle villa tarzında. Amcalar oturmuş gazete okuyor. Neredesin Louis? Ah, aynı anda geldik. Ben onların önündeydim. Nasıl oluyor? Ters geldik. Şu beyaz minibüs. Neyse, durduruyorum şu an çünkü çekilmek istemiyorlar.